Herkese merhaba ve tarihin en büyük imparatorluklarından birinin küllerinden yeni krallıkların doğuşuna tanıklık edeceğimiz destansı bir yolculuğa hoş geldiniz. Bugün, Büyük İskender'in ölümünün ardından imparatorluğunun akıbetini belirleyen, generallerinin trajik ve kanlı mücadelesi olan Diyadoklar Savaşları'nın derinliklerine ineceğiz. Bu yalnızca bir iktidar kavgası değil, aynı zamanda Hellenistik çağın doğumunu müjdeleyen, entrika, ihanet ve bitmek bilmeyen savaşlarla dolu bir dönemdir. Hazırsanız, İskender'in mirasını paylaşmaya çalışan, bir zamanların yoldaşlarının nasıl düşman kesildiğini ve kaderlerinin ne olduğunu görelim. Büyük İskender, M.Ö. 323 yılında Babil'de aniden hayata gözlerini yumduğunda, ardında muazzam bir imparatorluk, ancak meşru ve yetişkin bir varis bırakmadı. Ölüm döşeğindeyken, en güçlüye bırakmasını vasiyet ettiği rivayet edilen taht, kısa sürede onun en güvendiği komutanları olan Diyadoklar, Halefler arasında kanlı bir rekabete dönüştü. İlk başta komutanlar İskender'in zihinsel engelli üvey kardeşi 3. Filippos ve kısa süre sonra doğan oğlu 4. Aleksandros'u göstermelik olarak tahta çıkardılar, ancak asıl güç, imparatorluğun vekili olarak atanan Perdikkas'ın elindeydi. Perdikkas, İskender'in imparatorluğunu bir arada tutma vizyonuna sahip ilk vekil olsa da, hızla diğer generallerin, özellikle de Mısır'ı kendine yurt edinen bilge Pteoles'un, Trakya'nın hakimi Lysimakos'un, yaşlı general ve Avrupa naibi Antipatros'un ve Anadolu'da büyük bir satraplığı ele geçiren tek gözlü Antigonos Monoftalmos'un düşmanlığını kazandı. Bu ilk çatışmalar, Diyadokların 1. Savaşı'nı, M.Ö. 322-319 başlattı. Perdikkas, Mısır'a saldırdığında, beklenmedik bir şekilde başarısız oldu ve kendi subayları tarafından öldürüldü. Onun ölümü, birliğin son umutlarını da yok etti. Perdikkas'ın ardından imparatorluk naibi olan Antipatros, otoritesini yeniden kurmaya çalıştı ancak M.Ö. 319'da ölümü, daha büyük bir kaosu tetikledi. Antipatros, vekilliği oğlu Kassandros yerine, eski bir general olan Poliperkyon'a bıraktı. Bu karar, Diyadokların 2. Savaşı'nın, M.Ö. 318-316 fitilini ateşledi. Kassandros, babasının kararına karşı çıktı ve Antigonos ile ittifak kurarak Poliperkyon'a karşı savaştı. Bu dönemde Antigonos, Asya'da üstünlüğü ele geçirerek Eumenes'i, İskender'in sekreteri ve sadık müttefiki, yenilgiye uğratıp idam ettirdi. Böylece İskender'in son sadık destekçilerinden biri de sahneden silinmiş oldu. Antigonos, muazzam büyüklükteki Asya topraklarının tek hakimi olarak, İskender'in Birleşik İmparatorluğunu yeniden kurma hedefini açıkça dile getirdi. Bu hırs, Diyadokların 3. Savaşı'nda, M.Ö. 315-311, diğer Diyadokları Ptolemeis, Kassandros, Lysimakos ve yeni yükselen yıldız Seleukos, ona karşı birleştirdi. Antigonos'un Babil'deki gücünden kaçan Seleukos, Pteoles'un desteğiyle M.Ö. 312'de Babil'i geri aldı ve bu olay, daha sonra kuracağı devasa imparatorluğun temelini attı. 3. Savaş, kısa süreli bir barışla sonuçlandı. Ancak bu anlaşma, Diyadokların birbirlerini kral olarak tanımadığı ve gerginliğin devam ettiği bir moladan ibaretti. Bu aranın en trajik olayı ise, Kassandros'un Makedonya'daki gücünü sağlamlaştırmak için M.Ö. 311'de İskender'in karısı Roxana'yı ve genç oğlu 4. Aleksandros'u gizlice öldürtmesi oldu. Böylece Argead hanedanlığının meşru kraliyet soyu tamamen sona erdi ve imparatorluğu tek bir çatı altında birleştirme fikrinin siyasi dayanağı kalmadı. Artık generaller, yalnızca vekil değil, kendi başlarına krallardı. Tansiyon, Diyadokların 4. Savaşı, M.Ö. 307-301 ile doruk noktasına ulaştı. Antigonos ve oğlu Demetrios Poliorketes, şehir kuşatıcısı, M.Ö. 306'da kendilerini kral ilan ettiler ve diğerleri de Ptolemeis, Seleukos, Lysimakos ve Kassandros, aynı şeyi yaparak kendi krallıklarını kurumsallaştırdılar. Antigonos'un Asya'daki egemenliğini kırmaya kararlı olan müttefikler, güçlerini birleştirdiler. Savaşın dönüm noktası, M.Ö. 301'de Frigya'daki İpsos Muharebesi oldu.
Seleukos, Lysimakos ve Kassandros'un birleşik ordularına karşı savaşan Antigonos ve Demetrios, Seleukos'un savaş filleri sayesinde ağır bir yenilgi aldı. Savaş alanında 81 yaşındaki Antigonos Monoftalmos öldürüldü. Antigonos'un ölümü, İskender İmparatorluğu'nun bir bütün olarak restore edilme hayallerini kesin olarak sona erdirdi. Savaşın ardından Asya, galip generaller arasında paylaşıldı. Demetrios, krallığını kaybetse de, savaşmaya devam ederek bir süre için Makedonya tahtını ele geçirdi, ancak sonunda Seleukos'a esir düştü. İpsos'tan sonra geriye kalan en büyük üç diyadok, Ptolemeis, Seleukos ve Lysimakos idi. Makedonya'da tahta çıkan Kassandros kısa süre sonra öldü ve hanedanlığı istikrarsızlığa sürüklendi. Lysimakos, Trakya ve Batı Anadolu'nun büyük bir kısmını kontrol ediyordu. Ancak, eski müttefikler arasındaki rekabet kaçınılmazdı. Lysimakos, aile içi çekişmeler ve toprak hırsları nedeniyle Seleukos ile karşı karşıya geldi. Son büyük diyadok çatışması, M.Ö. 281'de Korupedin Muharebesi'nde yaşandı. Seleukos, 70'li yaşlarında olmasına rağmen Lysimakos'u yendi ve savaş sırasında Lysimakos öldürüldü. Seleukos böylece Asya'nın büyük bir kısmını ve Makedonya tahtını ele geçirme fırsatını yakaladı. Artık Seleukos Nikator, galip, hayatta kalan son büyük diyadok idi ve İskender'in imparatorluğunun neredeyse tamamına sahip olacak gibi görünüyordu. Ancak bu zaferi kısa sürdü. Korupedon'dan hemen sonra, Avrupa'ya geçmek üzereyken, Pteoles'un oğlu Ptolemeis Keraunos tarafından bir suikast sonucu öldürüldü. Böylece Büyük İskender'in mirası uğruna savaşan tüm generaller trajik sonlarla karşılaştı. Perdikkas kendi askerleri tarafından öldürüldü. Eumenes idam edildi. Antigonos savaşta öldü. Kassandros doğal yollarla öldü ancak hanedanlığı çabuk çöktü. Lysimakos savaşta öldü ve Seleukos bir suikaste kurban gitti. Yalnızca Mısır'a yerleşen ve coğrafi konumu sayesinde daha güvenli olan Ptolemeis, hanedanlığının yüzlerce yıl sürmesini sağlayacak istikrarı kurarak doğal bir ölümle hayata veda etti. Diyadoklar savaşları sona erdiğinde, İskender'in Birleşik İmparatorluğu kalıcı olarak parçalanmıştı. Yerine modern Yakın Doğu ve Akdeniz tarihini şekillendirecek üç büyük Hellenistik krallık kuruldu. Mısır'da Ptolemeis Krallığı, M.Ö. 305 M.Ö. 30, son kraliçesi Kleopatra 7. Ön Asya'da, Doğu ve Orta Doğu, Seleukos İmparatorluğu, M.Ö. 312 M.63. Makedonya ve Yunanistan'da Antigonos Hanedanlığı, M.Ö. 276, M.Ö. 168, Demetrios'un soyundan gelenler. Bu savaşlar, yalnızca sınırları değil, aynı zamanda siyasi ve kültürel manzarayı da değiştirdi ve antik çağda muazzam bir etki yaratan Hellenistik çağı başlattı. İskender'in rüyası tek bir bütün olarak yaşayamasa da, generallerinin kurduğu bu krallıklar, Yunan kültürünü ve dilini Hindistan'dan Mısır'a kadar yayarak, tarihin akışını geri dönülmez biçimde değiştirdi.